Sevgili dostlar merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Rahmetin sağanak sağanak yağdığı, duaların kabul olduğu güzel bir gün diliyorum. Rabbimden hepinize inşallah. Doğru insan, yanlış insan. Doğru insanda karar kılmak, yanlış insandan da uzaklaşmak. Doğru insan, doğru aday insanı aya götürür. Ama yanlış insan, yanlış aday da insanı yaya bırakır. Siz aya, yani zirveye, yükseklere mi çıkmak istersiniz? Hem maddi olarak hem manevi olarak. Yoksa yanlış adayla yaya mı kalmak istersiniz? Yaya kalmak demek tabiri caizse yürüyememek, yol alamamak, olduğun yerde patinaj çekmek. Yani yürüyormuş gibi yaparak kendi kendini kandırmak gibi olur. Yürüseniz de çok yol alamayacağınız bir yolculuğa merhaba demiş olursunuz yanlış adayla. Peki hocam, hayatımızda doğru insanlar, yanlış insanlar nasıl ayırt edeceğiz derseniz, yalanı olmayan, dolanı olmayan, yani fikrinde, düşünce dünyasında acayiplik, garayiplik olmayan, yani gariplikler ve acayip şeyler olmayan, böyle konuşuyoruz düzgünce, birden hiç olmayacak bir konuya giriyor. Girdiği konunun başı yok, ortası yok, sonu yok, fikri yok, nihai hedefi yok. Boş konuşuyor. Dünyada bir şeye ulaşamamış, onun derdini ortaya döküyor. Ona ulaşsan ne yapacaksın ki? Senin derdin ona ulaşmak sadece. Paraya ulaşmak olursa ulaşırsın. Ama para bir araç, amaç değil ki. Amaç olunca, araç olduğunu unutunca bu sefer paraya ulaşsan da yapacak bir şeyin kalmaz. Güzel kardeşim. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim paraya ulaşmak isterse ona ulaşır. Kim kadına ulaşmak isterse ona da ulaşır. Kim dünyaya ulaşmak isterse ona da ulaşır. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اَمْرَأَةٍ اِلَى الدُّنْيَا, en sonunda ilallahi teala, Allah'a ulaşmak isterse ona da ulaşır. Kim neye hicret etmek isterse ona da ulaşır diyerek sözünü tamamlıyor. Peki sevgili dostlar, hayalleri doğru insanlarla, güzel insanlarla olmak mı güzel? Hayalleri bozuk insanlarla. Filancı yere gelince filancanın canını okuyacağım diyen insanla arkadaşlık yapılır mı ya? İçinde öfke, kin, nefret, her türlü şey var. Hiçbir şey olmaz. Yalan söylüyor başkasına, vallahi size de söyler. Başkasını size kötülüyorsa sizi de başkasına kötüleyecek demektir. Böyle insanlar insanı yaya bırakır. Ne hikmetse cahil, cühela. Bak, cahil az bilmeyen, cühela hiç bilmeyen demek. Akil bilen, ukala bilmişlik taslayan, çok bildiğini zanneden demektir. Arapça kelimelerde dilimize geçtiği anda ve kendi ıslahi manasında çok değişik manalar var. Biz ukala dediğimizde iltifat etmeyiz. Onun için ukala insanlarla akil insanlar arasında fark vardır. İfadenin zenginliği, derinliği çok önemli. Bize sözlerini böyle peş peşe güzelce ardınca getiren insan değil, sözlerinin peşinden giden, hatta eylemleri önde gidip sözlerini tecrübeli bir şekilde bize aktaran insanlar lazım. Bu yolu tecrübe etmiş, gitmiş, görmüş, sıkıntıyı yaşamış, derdi çekmiş, derde derman nasıl olunur bunu görmüş insanlarla biz ancak yol alabiliriz.
Araba kullanmamış, hiç kaza yapmamış, işe girmemiş, hiç kaybetmemiş, devlette görev yapmamış, devletin nizamını, intizamını, değerlerini, örfünü, adetini, geçmişini, geleceğini, devletin bekasını, medeniyeti, maneviyatı bilmeyen insan bize ders veremez. Niye? Verirse eksik olur. Veremez derken haşa. Genel manada konuşuyorum. Şahsım adına konuşmuyorum. Bize tecrübe etmiş insanların bilgisi lazım. Tecrübi bilgi lazım. Tecrübe edilmemiş bilgi bize zaman zaman faydadan çok zarar doğurur. Çünkü yaşanmamış tecrübenin nasihati eksik olur. Nasihat eksik olur. Nasihati de bize tecrübe etmiş, içinde nefret duyguları olmadan biz böyle yaptık, böyle sonuçlar geldi. Bugünün değerleriyle şöyle yapılırsa daha faydalı olacağı kanaatindeyim, kanaatindeyiz ifadelerini kullanan beyefendiler, hanımefendiler bize katkı sağlarlar. Onun için iyi insan, kötü insan, iyi aday, kötü aday, bu aday ticarete aday, yani ortaklığa, izdivaca, evliliğe aday, siyasete aday, devleti yönetmeye aday, bize bilgi aktarmaya aday, her türlü adaylığı konuşabiliriz. Bir insan sevmediği insandan bilgiyi alamaz. Tecrübeyi hiç alamaz. Sevilmediğini gören yönetici, lider, öğretmen, üstad da sevmeyen öğrenciye bilgiyi aktaramaz. Kendisi istese bile olmaz. Onun için ahlak, erdem, fazilet, güzellik duygusu önce anne babadan gelir. Onun için anneler babalar dikkat ederler evlenecekleri insana. Asil olan, erdemli olan, edepli olan, ifadesi yerinde olan, benim yanımda millete küfür edip ana avrat kavga ederken ben onları ayıramam, böyle bir adamla olamam diyen kadın haklıdır. Haklıdır. Bir beyefendi hanımefendinin yanında nasıl duracağını bilemiyorsa o kadının namusuyla oynuyor demektir. Bir hanımefendi beyefendinin yanında sesini ne kadar yükseltip yükseltmeyeceğini, iç dünyasındaki karmaşıklığı, kargaşayı ya da kendince sevgisi, adanmışlığını başkası ona laf söylüyor diye kalkıp millete hakaret edince o adamı yüceltecek, koruyacak, kollayacak zannederken o insanı yerin dibine soktuğunu, siyaset ve ticaret sahnesinden alaşağı ettiğini bilmiyorsa vay o adamın haline. Kaybeden bir şey olmaz. Ama kaybettikten sonra anlar insan ve acı olur fatura. Onun için doğru adaylarla yola devam edin. Bilen insanlar yalnız kalırlar. Çünkü cehalete fırsat vermezler. Cehalet yakar, yıkar, deler geçer, mahveder ortalığı. Ama bilgi esenlik oluşturur. Gönüllerde taht kurar. Ve aktardığımız insanla beraber büyür, yürür, gider. Bizim dostlarımız böyle dostlar. Allah onların hepsinden razı olsun. Hocam sen sadece üniversite mezunlarıyla mı konuşuyorsunuz diyorsunuz da belki de. Hayır. Hiç mektebe gitmemiş dostlarımız da var. Vallahi bizi cebinden 10 defa çıkarır. Bedeniyetiyle, maneviyatıyla. Ama görmüş, geçirmiş, tecrübe etmiş, İstanbul'da, Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de hayat tecrübesi olmuş, tüm dünya insanlarıyla oturmuş kalkmış, bedeniyet maneviyatıyla yoğurmuş, Rabbini unutmamış ve tüm insanlara da güzel olmaya çalışan dostlarımız da var. Her gün her birinden bir şeyler alıyoruz. Allah cömertlerle, bilgi cömerti, mal cömerti, ilgi cömerti olan dostlarla bizleri var eylesin. Çok görmek de çok önemli değil. Gördüğünü güzel görmek maharet. Gözü az görüp gönlü çok güzel olan ve insanlara güzel bakan dostlarımızı Rabbim inşallah var eylesin. Her şeyin hayırlısını nasip etsin. Evladın, malın, mülkün ama arkadaşın, yoldaşın da inşallah hayırlılarını nasip etsin ki yolumuz hayır yolu olsun. Hayırlısıyla inşallah Rabbimizin huzuruna güzelce erişelim. Bu sohbet de böyle geldi sevgili dostlar.
araba sohbetlerimizde bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Tabii yorumlarda bekliyoruz. Belki sizi merak ettiğiniz sorular vardır. Onları sorarsanız arkadaşlarım hemen not alıp bize konu başlığı olarak arz edebilirler. Yorumlarınız, dualarınız, değerlendirmeleriniz bizim için çok önemli. Eksiğimiz, kusurumuz olursa onu da bildirirseniz ona da teşekkür ederiz. Zira biz birbirimizi tamamlamak üzere bu dünyaya geldik. La yus'el değiliz. Yani sorgusuz, sualsiz, hatası, eksiği kendisine söylenemeyen insan olmaktan Allah'a sığınırız. Böyle birbirimizi tamamlayacağız. Mutluluğa erişeceğiz. İnşallah böylelikle tatmin olur, daha olumlu olur, daha insanı kamil oluruz ve Rabbimizin huzuruna da yoğrulmuş bir şekilde huzurla erişmiş oluruz. Dua ile başladık, dua ile bitirelim. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.